İskandinavya'nın muhteşem güzelliği İsveç. Bugünlerde dünyamızın hemen hemen her köşesinde bir kaos hakim. Bundan dolayı 1814 yılından bu yana savaşa hiç katılmayan ülke, dünyanın en tarafsız ülkesi İsveç'i anlatacağım. İsveç'in tarihini, fiziki yapısını, iklimini, tabii kaynaklarını, nüfus ve sosyal hayatını, İsveç siyasi hayatını ve ekonomisini konu alacağız. Sizler bu videoyu izledikten sonra yaşadığımız ülke ile İsveç'i mukayese edebilir, yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. İsveç tarihi. İsveç'e ilk insan yerleşmeleri eldeki belgelere göre M.Ö. 800 yıllarında İsveç'in güney ucunda görülmüştür. İlk İsveçliler zamanla kuzeye doğru yayılmaya başlamışlardır. Sonraları ticaret yapmak için Akdeniz'e açılmışlar. Romalılarla ticari ilişkiler kurmuşlardır. İsveç'in adı Svir kabilelerinden gelir. Ülkenin başlangıç tarihinde ülkenin güneyinde yerleşmiş olan Gorullarla Svirlar arasında uzun süreli çatışmalar olmuştur. Svirların Gorulları Britanya'da yenmesiyle İsveç Krallığı kurulmuştur. İsveç'e milattan sonra 4. yüzyıldan başlayarak bazı Alman kabileleri göç etmişlerdir. 9. yüzyılda İsveç kralları Normanların Batı Avrupa'ya yaptıkları akınlara katıldılar. Ama asıl gayeleri doğuda bir takım topraklar elde etmekte. Doğuya yönelen İsveçliler Novgorod ve Kiev'i ele geçirerek burada birer prenslik kurdular. 10. ve 11. yüzyıllarda Norveç ve Danimarka ile aralıklı çatışmalara girdiler. 11. yüzyılda Hristiyanlık İsveç'te resmi din olarak kabul edildi. 12. yüzyılda kral olan Aziz Erik Finlandiya'yı topraklarına kattı. 13. yüzyılda ise 4 İskandinav ülkesi İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya Kalman Birliği adı ile bir tek otorite altında toplandılar. Kalman Birliği yaklaşık 125 yıl sürdü. Danimarka ile İsveç arasındaki zıtlaşmalar yoğunlaştıkça İsveç kralı Gustaf Vasa Danimarkalıları İsveç'ten kovarak birliğe son verdi. 1523'te İsveç kralı Gustaf Vasa İsveç'in bağımsızlığını ilan etti. 1520'lerde başlayan Lutherci reform hareketleri başarıya ulaşınca 1529'da Roma ile ilişkileri kesildi. Bunu takip eden 200 yıl içerisinde İsveç, Danimarka, Polonya ve Rusya ile Baltık egemenliği için birçok savaşlar yapmıştır. Kral II. Gustav Danimarka ile barış imzalamış, Polonya Prusyasını ele geçirmiş. 30 yıl savaşlarına önemli katkıda bulunmuştur. Westfalia Anlaşması ile 1648'de İsveç büyük bir devlet olmuştur. Baltık denizindeki hakimiyeti Ruslara Poltava'da İsveç orduları yenilince son bulmuştur. Napolyon'un generallerinden Johan Bernadotte 1818 yılında 14. Kral adıyla İsveç kralı olmuştur. Bugün İsveç'te hüküm süren kral ailesi bu soydandır. 14. Karl döneminde İsveç ile Norveç birleşmiş, bu birleşme 1905 yılında barışçı bir biçimde son bulmuştur. İsveç 1. ve 2. Dünya Savaşlarında tarafsız olarak kalmıştır. Günümüzde tarafsız politikasına ters düşeceği için NATO ve AET'ye girmemektedir. İsveç bugün anayasal bir monarşi ile idare edilmektedir. İsveç fiziki yapı. İsveç, İskandinav Yarımadası'nın 5/8'ini kaplar. İnce uzun bir ülkedir. Kuzey kesimi kutup çemberinin içerisinde kalır. İsveç, İskandinav Yarımadası'nın güneyini kaplayan bir ırmaklar ve göller bölgesidir. Ülkede irili ufaklı 96 bin kadar göl vardır. İsveç'in kuzeybatısı dağlıktır. Kiolen Dağları ve İskandinav Alplerinin doğu yamaçları bu kesimdedir. Kiolen Dağları üzerinde İsveç'in en yüksek tepesi olan Kebneka 2123 metrede bulunur. Kuzey bölgesi birçok ırmakla doludur. Başlıca ırmakları Klor, Un, İncemen, Del, Indas, Pütte, Lule, Kali, Tohne ve Kvälen'dir. Kiolen Dağları'nın yüksek yamaçlarında yüzlerce küçük buzul ovaları vardır. Norlin, Batnia Körfezi'nden Kiolen Dağları'na kadar kat kat sıralanmış bir yayla dizisi bulunur. Büyük göller bölgesini birçok göl meydana getirmiştir. Bu göllerden en büyüğü 5545 kilometrekarelik Vänern Gölü'dür. Diğer önemli gölleri ise Väder, Chalmar ve Malar'dır. Kumsal sahili olan Zenia dışında İsveç kıyıları çoğunlukla kayalık ve küçük adalarla oluşur. Baltık denizinde bulunan Skanya, Gadlind ve Alent adaları Tortul asıllı engebesiz ve düz topraklardan meydana gelmiştir. İsveç iklimi.
İskandinav dağlarının Atlas Okyanusu etkisinden koruduğu İsveç'in iklimi serttir. İklim güney ve kuzeyde iki ayrı karakter taşır. Güney yarıda Orta Avrupa iklimi, kuzey yarıda ise Doğu Avrupa iklimi hakimdir. Doğu bölümü Sovyetler Birliği yönünden gelen soğuk rüzgarların etkisi altındadır. Bu bölgede kış mevsimi uzun, yaz mevsimi kısadır. Kuzeyde yıllık ısı ortalaması 3 derece, güneyde ise 7 derecedir. En kuzeyde Ocak ayı -15 derece, Haziran ayında ise 12 derece dolaylarındadır. Yıllık yağış ortalaması güneybatıda 600 milim, kuzeyde ise 400 milim arasındadır. İsveç tabii kaynakları. İsveç'in yarısından fazlası yani %55'i ormanlarla kaplıdır. Sık orman bölgelerinde en çok yetişen ağaç, gümger, çam, ladin ve huş türleridir. Güneyde kışın yapraklarını döken orman ağaçları mevcuttur. Kuzeyde yüksek arazide orman bölgesi sona erip yerini kırlara ve açık alanlara bırakır. Lappland bölgesinde kutup bitkileri vardır. Bunlar bodur kayın ağaçları, seyrek çalılar ve tundralardır. İsveç maden kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle demir filizi ilk sırayı alır. Bakır ve çinko bakımından zengin olan İsveç'te ayrıca altın, gümüş, wolfram, nikel ve kömür yatakları bulunur. İsveç nüfus ve sosyal hayat. İsveç nüfusu 9.060.430'dur. Nüfusun hemen hemen bütün kısmı Alman asıllıdır. Nüfusun 9,83'ü şehirlerinde, geri kalanı köylerde yaşar. İsveç'te kilometre kareye 19 kişi düşer. Başlıca şehirlere Stockholm, Göteborg, Malmö ve Uppsala'dır. Halkın yaklaşık %90'ı Protestandır. Protestanlık devletin resmi dini sayılmaktadır. İsveç'te 7 ile 16 yaş arasında eğitim mecburidir. Okur-yazar oranı yaklaşık %100'dür. 6 tane üniversite vardır. Bunlardan en önemlisi olan Uppsala Üniversitesi eski tarihlerde kurulmuştur. İsveç siyasi hayat. İsveç anayasaya dayalı bir monarşi ile yönetilmektedir. Kral sınırlı yetkilere sahiptir. Yürütme yetkisi bakanlar kurulunca kullanılır. İsveç parlamentosu Riksdag 349 üyeli bir tek meclisten meydana gelir. Parlamento üyeleri her 3 yılda bir yapılan seçimlerle seçilir. İsveç mali idare olarak 278 belediyeye bölünmüştür. Bu belediyeler 24 ayrı bölgede toplanır. İsveç ekonomi. Yarısı çam ormanlarıyla kaplı olan, verimli su gücüne, demir filizine, uranyuma ve diğer minerallere sahip olan İsveç, çok yönlü bir ham madde ve onun işlenmesini sağlayan bir sanayiye sahiptir. İsveç tarım. İsveç'te tarım, yapılabilen alanlar toplam arazinin %9'undan ibarettir. Fakat ülkenin besin ihtiyacının %90'ını bu topraklardan karşılamaktadır. Nüfusun %7'si tarımla uğraşmaktadır. Tarım alanları az olmasına rağmen modern teknikler uygulandığı için en yüksek verim elde edilir. İsveç'te tahıl üretiminin başında yulaf gelir. Yetiştirdiği ürünler arasında çavdar, buğday, arpa, patates ve pancar ön sırayı alır. İsveç hayvancılık. İsveç topraklarının %2'sinden azı otlaktır. Hayvancılık devlet tarafından desteklenmektedir. Yetiştirilen hayvanlarla ülkenin et, süt, tereyağı, peynir ve yumurta ihtiyacı karşılanmaktadır. Balıkçılık kıyılarında ve göllerde yapılır. Önemli bir gelir kaynağıdır. İsveç sanayi. İsveç'in sanayi kalkınması maden kaynaklarına dayanır. Çok bol ve çeşitli maden kaynaklarının başlıcası demir yatakları olup dünya demir üretiminin %25'ini İsveç sağlar. Ayrıca ülkede manganez, altın, bakır, gümüş ve kömür çıkar. Yeşil altın olarak bilinen ormanlar kereste ve kağıt hamuru ihtiyacını karşılar. Ülkenin nehirlerinden elde edilen elektrik enerjisi ülkenin sanayi için gerekli olan enerjiyi sağlar. İsveç'in belli başlı sanayi ürünleri makina, taşıt araçları, gemi inşası, dünya üretiminde 3. Elektronik donanım, telefon, uçak, harp araçları, lokomotif, bilyalı yataklardır. Bütün bu sanayi fabrikaları özellikle başkentin Stockholm'un ve Göteborg çevresinde yoğunlaşır. Malmö'de dokumacılık, Örebro'da dericilik, Helsingborg'da kauçuk sanayi gelişmiştir. Ülke mobilya, porselen ve camcılık açısından milletler arası bir üne sahiptir. Ülke iş gücünün %29'u ağır sanayi ve madencilik kesiminde çalışmaktadır. İsveç ticaret. İsveç özellikle besin maddesi, meyve ve tahıl, yağ ham maddeler, kömür, krom, manganez, petrol, tuz, potas, kauçuk, yün ve pamuk ve benzeri,
alır, ihraç ettiği ülkeler arasında kereste, kağıt hamuru, demir filizi, makina, çeşitli aletler, kibrit, kağıt, motorlu taşıtlar, silah ve gemi bulunur. Ticaret yaptığı ülkelerin başında Norveç, İngiltere, Batı Almanya ve ABD gelir. İsveç ulaşım. Ülkede karayollarının uzunluğu 184.094 kilometredir. Demir yollarının uzunluğu ise 12.000 kilometre olup bunun 11.377 kilometresi devlete aittir. 7.583 kilometresinde elektrikli trenler çalışır. Hava ulaşımını ise İskandinavya hava yolları ile sağlamaktadır. Deniz ticareti filosunda 3,76 milyon gross tonluk 502 gemi bulunur. En büyük limanları Stockholm ve Göteborg'tur. Bu tarz videoların devamı için lütfen abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim.